Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün kadının aldatmasından bahsedeceğiz. Daha önceki videomuzda erkeğin aldatmasından bahsettik. İkisi aynı şey olmadığı için bunları aldatma başlığı altında ayırmayı tercih ettik. Efendim toplumda çokça bilinen yanlış bir yanılgı var aslında. O da kadın aldatmaz yanılgısı. Böyle bir şey söz konusu değil. Kadın da en az erkek kadar aldatmaya meyillidir. Kadın da en az erkek kadar aldatabilir ve aldatabiliyor. Görüyoruz zaten bununla ilgili örnekleri önümüzde. Yalnız biz burada önemli bir noktanın altını çizelim esas konumuza geçmeden önce. Aldatmak kadın olsun erkek olsun nedeni ne olursa olsun haklı, hiçbir gerekçesi yoktur. Bizim burada ortaya koyduğumuz nedenler kadının veya erkeğin aldatmasını meşrulaştırmak değil, temelinde yatan dinamikleri ve motivasyon kaynaklarını ortaya koyarak insanların mağduriyetlerini aktarmak ve bu mağduriyetlerin nasıl ve ne şekilde ortadan kaldırılabileceğini anlatmak temel gayemiz ve bu gaye üzeri yola çıktık. Ve bizim burada özellikle altını çizmemiz gereken nokta, aldatmanın hiçbir şekli, şemali, adına ne derseniz deyin, hiçbir suretle haklı bir yanı yoktur. Meşru hiçbir yanı yoktur. Bir başkasının duygularıyla oynamaktır. Bir başkasını rencide etmektir. Onurunu zedelemektir aslında. Yalnız bu gerçekliği de aktarmamız gerekiyor. Öncelikle efendim kadının aldatması erkeğin aldatması gibi değil. Evli bir kadın aldatmaya başladığı andan itibaren eşiyle olan diyaloğu, bağlarını kopartıyor aslında. Ona dokunamıyor, onu sevmiyor, hatta onunla sevişemiyor. Çünkü kadın aynı anda iki kişiyle birlikte olamıyor. Erkek biraz daha farklı bu noktada. Yalnız kadın doğrudan yatağını ayırabiliyor. Bunun altında yatan temel dinamiklerden biri aslında hem suçluluk duygusu hem de kadının doğası gereği çok eşliliğe müsait olmaması yapısından kaynaklı bir durumdur bu. Bu bir DNA yapısıdır aslında. İki kişiyi aynı anda sevemiyor. İki kişiyle aynı anda sevişemiyor. Çok nadiren örneklere rastladım. Yani hem eşiyle hem sevgilisiyle cinsel birlikteliğine devam edebilen kadın sayısına nadiren ender rastladım. Bu da genel kaideyi bozacak ölçüde değil. Kadınlar genelde sevgilisi olan kadınlar veya eşini aldatma eğiliminde olan kadınlar kocasıyla birlikte olamıyor. Erkekte bu durum bir tık daha farklı tezahür eder. Günlük bir aldatma yaşasa bile bir erkek akşam eve geldiğinde hiçbir şey olmamış gibi karısıyla sevişebiliyor. Kadında bu durum aynı değil efendim. Doğası gereği erkek birden fazla kadınla birlikte olabiliyor. Birden fazla kadınla birlikte olduğunda kimyası ve ruh sağlığı bozulmuyor. Aslında hatta kendini iyileştiren, iyi hisseden, psikolojik olarak kendisini toparlayan vakalara da rastladım. Toparladığını söyleyen vakalara da rastladım. Erkek burada biraz daha poligamiye yatkın olduğu için, daha önce erkek aldatırsa videomuzda detaylı bahsettik. Yatkın olduğu için çok bunun kimyasını etkileyen bir neticesi olmuyor aslında. Yalnız kadında aynı şekilde tezahür etmiyor bu durum. Kadın aldatma eğiliminde olan kadın, birden fazla erkekle birlikte olmaya itilen veya o mekanizmaya bir şekilde dahil olan kadının ruh sağlığının bozulduğuna, kimyasının bozulduğuna şahit oldum. Çünkü kadının doğası çok eşliliğe müsait değil. Doğal olana da baktığımızda bu böyle. Bunu dinden, kültürden, gelenek ve göreneklerimizden bağımsız, tamamen biyolojik ve kimyasal yapıyı baz alarak söylüyorum. Kimya değişiyor çünkü kadın kimyası çok eşliliğe müsait olmadığı için buraya itildiğinde
kimya değişiyor. Kimya değiştiği için de otomatikman ruh sağlığı bozulan kadınlara da rastlıyorum. Çünkü kadın bir şekilde o evliliği sürdürmek zorunda hissediyor kendini. Genellikle de boşanmaların olamadığı toplumlarda buna çok daha sık rastlıyoruz. Boşanmanın tabu olarak görüldüğü toplumlarda. Çünkü kadın erkek gibi değil. Erkek aldattığında yuvasının dağılmasını çok istemez. Yani o kadın evde dursun, olsun, o orada dursun. Ben günübirlik bir ilişkide yaşayabilirim. Başka bir ilişkide yaşayabilirim ama bu yuvamın dağılma nedeni değildir gibi bir algı var erkekte. Erkek yuvasının bu nedenle çok dağılmasını istemez. Yalnız kadın boşanma eğiliminde olmasına rağmen, yani onu tercih etmesine rağmen boşanamıyorsa o ilişki kafasında otomatikman bitiriyor zaten. Orada mecburi bir varlık gösteriyor. Olması gerektiği için aslında o evlilikte oluyor. Bedenen var ama ruhen o evliliğin içerisinde değil. Burada da önemli bir nokta var. O da şudur ki boşanma videomuzda ayrıca buna değineceğiz. Genelde de şunu görüyorum uzmanlar konuşurken, işte aldatacağına boşan gibi bula bula, böyle bir kadının üzerinde baskı kuran bir yapı da var. Bu o kadar kolay değil efendim. Yani boşanmak bir kültürdür. Bizim altyapımız buna çok müsait değil. Bunu da detaylı konuşacağız. O nedenle böyle boşan denildiğinde rahatlıkla boşanılacak bir durum söz konusu değil. Boşanamayan kadın farklı etmenlerden dolayı, ekonomik faktörler, toplumsal baskı, tabii bir de buna kolay ve rahat yaşam kaygısı da ekleniyor. Çünkü nasılsa evin ihtiyaçlarını, giderlerini karşılayan bir adam var. Dolayısıyla boşanırsa neyle karşılaşacağını, nereye gideceğini de çok bilmiyor kadın. Çünkü öteki adamın e, nasıl ona davranacağı ve bu bazen farklı şekillerde de tezahür edebiliyor. Dolayısıyla hani orada blue gördüğü yere gitmez kadın. Netlik ister. Kadında netlik vardır. Burada önemli de bir detay verelim efendim. Erkeklere bir sır verelim kadınlarla ilgili. Kadın bitirdiği evlilikte sadece bedenen bulunur ve en önemli nokta, kadın sevmediği, aşık olmadığı bir adamla sevişmez efendim. Bundan dolayı kadın evliliğinde gittiyse gider. Erkek gittiyse döner 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 aynı noktaya gelir. Yalnız kadın gittiyse gider. O nedenle erkeğe poligami, bozuk bir mekanizma diyoruz. Ama kadın gitti mi gider. Onun artık dönüşü yoktur. Bedenen o evlilikte olsa bile ruhen orada değildir. Buna bağlı olarak efendim kadın aldatırken aşk ve sevgi dışında ilk dikkate aldığı en önemli faktörlerden biri de güven mekanizmasıdır. Kadın güven mekanizmasına çok önem verir. Kendisini ifşa edecek bir adamla asla kadın birlikte olmaz. Kendisini, kendi sırlarını ifşa edecek bir adamla kadın asla birlikte olmaz. Genelde de tercihi evli erkekler olur bu noktada. Çünkü evli erkekler kendiliğinden bir otokontrol ve güven mekanizması sağlarlar. Genellikle de bunu erkek söyleyemez. Evli bir adamın bunu söyleyemeyeceğini, kadını ifşa edemeyeceğini düşünür. Kadın bundan dolayı güven mekanizmasını kendiliğinden tesis edebilen ilişkileri tercih eder. Bu evli bir adam olabilir veya sosyal medya üzerinden tanıştığı biri olabilir, komşusu olabilir. Genelde de komşu vakalarına çok sık rastlıyorum. Kendi akrabası olabiliyor. Bazen de eşinin akrabası olabiliyor. Çünkü orada kendiliğinden bir otokontrol ve güven mekanizması var. Komşunun, akrabanın bunu söyleyemeyeceğini düşünüyor kadın. Evet, keza da söyleyemiyor zaten. Dolayısıyla da kadın burada eğer bir birliktelik içerisindeyse ve bir aldatma eğilimi içerisindeyse bunu son ana kadar gizleme ve maksimum düzeyde önlem alma yönünde bir tercih yapar.
Yani sırra önem verir. Kadının kendisi sırdır zaten. Sırra önem verir. Bu nedenle kadını yakalamak zordur aldatmalarda. Kadının bu kadar gizli bir süreç yönetmesi onu yakalamayı da zorlaştırıyor ister istemez. İkincisi de efendim yine duygusal yoğunlukla ilgili bir durum. Kadın evliliğinde bir mutluluk yaşayamıyorsa, mutlu bir evliliği yoksa, değersizlik hissini çok yoğun şekilde yaşıyorsa, adam yerine konulmuyorsa, fikirlerine saygı duyulmuyorsa, yaptığı işe saygı duyulmuyorsa, kendisine saygı duyulmuyorsa, kendisini, kendi benliğini evliliğinde ortaya koyamıyorsa ve bu durumu evlilik öncesi özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde de yaşadıysa aldatmaya daha eğilimli hale gelebiliyor. Burada aslında temelde insan ilişkilerinde bu değersizlik hissi çok sık karşımıza çıkıyor. Çok da sık bahsettik bundan. Bu önemli bir noktadır. Yani kişi kendisini mutlu hissetmediği, motive olmadığı bir ortamda, bir ilişki içerisinde çok olmak istemez. Kadında da bu vardır. Burada önemli bir nokta var, onu da belirtelim. Cinsellik ne kadar önemliyse erkeklerin aldatmasının temel dinamiklerinde, kadının aldatmasında da duygusal yoğunluk o kadar önemlidir. Ve kadının aldatmasının altında yatan aslında en temel, o en önemli, ince kriter aslında duygularını yaşamak, duygusal yoğunluğu yaşamak olarak karşımıza çıkar. Üçüncüsü de efendim kadının aldatılmış olması. Her zaman söylüyorum, aldatılmış bir kadın kadar tehlikelisi yoktur. Aldatılmış bir kadında hasetlik, kıskançlık ve değersizlik duyguları aynı anda tetiklenir. Burada aslında kıskandığı, kıskançlığını yönelttiği olgu eşi değil, diğer kadındır. Yani diğer kadını kıskanır orada hemen. Onda olup bende olmayan şey nedir algısına kapılır kadın. Dolayısıyla bu algıyla, bu duyguların tetiklenmesiyle birlikte doğrudan intikam almaya yönelebilir kadın. Bu da kadının doğasında, içinde olan bir şeydir. Aslında bir taraftan da genele, kamuoyuna baktığımızda kadın bu yönde teşvik de ediliyor. Erkek aldatırsa kadın da aldatır diyorlar, aldatsın diyorlar. Şimdi bu doğru bir bakış açısı değil. Bunu kabul etmiyorum kesinlikle. Bir yanlışı başka bir yanlışla düzeltmek ne kadar doğru. Bunu da ayrıca tartmamız lazım. Yalnız böyle bir öğreti de var kadına, bu öğretiliyor da bir taraftan. Anadolu'nun ücra köşesinde şu örneğe rastladım, dinledim bunu kadından. Erkek aldatıyorsa kadın da aldatır deyiverdi bana, oracıkta okuma yazması olmadığını söyledi. Yalnız burada önemli, hassas bir nokta var. Yani bu onun da suçu değil aslında. Devlete hükümet edenlerin eksik politikası ve eksikliği aslında. Kadının bir vebali değil. Bizim ve toplumu eğitmeyen mekanizmaların aslında burada günahı var. Vebal onların diyelim. Yalnız okuma yazma bilmeyen kadın bunu nereden biliyor? Ya bizim kültürümüzde, bizim geçmişe baktığımızda, yapımızda, aile yapımızda, toplumsal yapımızda kadın aldatır diye bir netto yok. Böyle bir şey yok. Bunu nereden öğreniyor? Tabii ki televizyondan, televizyonlara aksettirilen dizilerden. Bunu da ayrıca konuşacağız efendim. Efendim, işin özüne baktığımızda sıraladığımız nedenleri çoğaltabiliriz. Kadının yaşadığı toplumsal baskı, geçmiş travmaları, ilk cinsel deneyiminde yaşadığı travma gibi çoğaltabiliriz aslında kadının aldatma nedenlerini. Yalnız özde bir şey var. Kadın boşanamıyorsa aldatma eğilimi içerisinde oluyor. Kadın erkek gibi değil. Kadın daha karmaşık bir yapı. Bunu da detaylı konuşacağız. Erkek aldatma eğilimindeyse yuvasının dağılmasını çok istemiyor. Bunu konuştuk daha önce. Yalnız kadın öyle değil. Kadın
evlilikten gittiyse gidiyor. Kadının yüreğinde hassas bir nokta var. O noktaya dokunan erkeğin peşinden kadın gider. Gitti mi gider. Hiçbir şeyi gözü görmez. Ne evini, ne yuvasını, ne çocuklarını, bakın. Çocuklarını dahi gözü görmez, gitti mi gider. Dolayısıyla efendim bizim asıl amacımız kadını burada ön planda tutmak. Çünkü erkek poligamik bir yapıya sahiptir. Bozuk bir mekanizmadır, her fırsatta söylemeye çalıştığımız. Aslında bu çok dillendirmek istemediğimiz. Erkek gitti mi döner, aynı noktaya gelir. Kadın gitti mi gider. Gitti mi kadın, nesep de gider. Yani kadının yapısı toplumu daha tehlikeli boyutlara taşır. Çünkü kadın asım olan neslin devamlılığını sağlayan en etkin mekanizmadır. Kadına kendi kültürel yapısında olmayan işleri, olmayan faktörleri ona empoze ederek sen de yapabilirsin, sen de edebilirsin gibi algılarla kadına pompalamak, asım olan nesli bozmak demektir. Nesebi bozmak demektir. Kadını bozmak demektir. Kadını bozduk mu da toplum otomatikman bozulur. Dolayısıyla nesep soy birbirine karışır ve daha önemlisi, kadın aldattığı zaman erkek tarafından öldürülme sebebi olarak görülmeye başlar. Yani kadına sen de kadınsın, sen de yaparsın, sen de aldatırsın, kocan seni aldatıyorsa sen de ona aldatabilirsin gibi bir algı pompalamak kadını öldürmektir. Erkeği de cinayete sevk etmektir. Yani bunu yaparken bu iki faktörü yapıyorlar aslında. Kadını gayrimeşru yollara iterek, gayrimeşru bir ilişkiye iterek erkeği de katil olmaya itiyorlar. Aynı zamanda doğrudur, yanlıştır ayrı konu, ayrıca tartışacağız. Bir kadının aldatması, öldürülme sebebi asla olamaz. Yalnız boşanma kültürünün hakim olmadığı, boşanma kültürüne sahip olmayan doğulu toplumlarda bunu anlatamazsınız. Bunu da çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla boşanmak bir kültürdür. Bu kültüre sahip olmayan toplumlarda kadın aldattığında öldürme nedeni olarak karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca konuşacağımız bir konu bu. Buna da ayrıyeten dikkat etmeniz gerekiyor efendim. Hatta ben katil olanların dışında delirenleri de gördüm. Yani bunu mecazi manada söylemiyorum. Baya tedavi gören erkekler de gördüm. Kafayı yedi çünkü orada müthiş de bir erkeği rencide eden bir durum da var. Yani sadece onur zedelenmesi değil aslında. Erkek tarafından kadın paylaşılabilen bir durum değil. Çünkü annelik vasfı da atfedilmiş kadına Türk erkeği tarafından. Dolayısıyla hani kendi namusu olarak gördüğü bir şeyi bir başkasıyla kolay paylaşabilen bir yapı değildir erkek yapısı. Kadını kolay paylaşamaz. Bu onun ruh halini doğrudan etkileyen bir durumdur. Yani çok dehşet vakalarla da bu konuda rastladım, denk geldim. Yani yıllarca tedavi gören insanlar da var aslında. Erkeklerde var. Dolayısıyla bu teşvik ediliyor. Bu topluma pompalanıyor, empoze ediliyor. Dolayısıyla efendim kadının aldatması erkeği katil edebilir. Hele ki doğulu toplumlarda. Konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.